Buradan giriyorum. Güvenlik güler yüzlü. Ciddi söylüyorum. Sanki akrabalarımdan biriymiş gibi. Giriyorum resepsiyona. Buse Hanım diye bir kardeşimiz var. Var olsun, sağ olsun. Eksik olmasın. Yani sanki amcamın kızıymış gibi benimle davranıyor. Yusuf Bey zaten yani ben Yusuf'un üzerine şiir yazacağım. Ciddi söylüyorum. Allah razı olsun. Yani Benes'tenin güler yüzüdür. Yani demek ki diyorum bu patronun yansımasıdır. Çünkü patronu çok duyduk. Mangalı yürekli, iyi bir beyefendi. Allah var etsin. Allah öyle insanları var etsin. Sağ olsunlar, var olsunlar. Zaten bunlar gibi insan bu ülkeyi krizden kurtarır. Ben isterdim, ismi Bahadim Bey'dir galiba. Türkiye'de bir 50 tane Bahadim Bey gibi insan olsun. Emin ol en büyük krizi atlatırız. Yusuf Bey sağ olsun yani var olsun yani kendimizi evimizdeymiş gibi hissettirdi. Her konuda en zor meseleleri bize çok kolay bir şekilde sundular ki buradayız bugün. Teşekkür ederiz. Ben İtalya'ya gittim. Bir şehrine ismi de aklıma gelmiyor. Velhasıl kelam Bologna'da Santa Croce diye bir yere gittim. Belki 200-300 tane dükkan gezdim Yusuf. Hiçbir model başka bir dükkanda göremedim. Ciddi söylüyorum. Hepsi de koliçol yapıyorlar. Maalesef bizi bu hale getiren sen güzel meseleden bu projeyi tutturmuşsun. Baksın proje de çalınacak. Daha başlangıç. Maalesef yani olmaz bu. Olamaz. Üstüne bir şey koymak lazım. Mesela karşı hırsız beyefendi. Çalıyorsan bari üzerine bir şey koy. Yani farklı bir şey olsun. Ama burada fotokopisini yapıyorlar. Ben hatırlıyorum Lalel'de benim altın dönemlerimde tutturmuşum Amarcık yani Ömercik. La baktım Ahmetcik oldu, Yusufcuk oldu, o oldu, bu oldu. Abi cık cık cık. Gittim yüzlerine söyledim. Dedim gelin isim hakkımı size tenezzül edebilirim. Ama dedim biz bu şeyle bir yere varamayız. Alay konusu oluruz. Dedim kardeş ismin Ahmet mi? Ne bileyim Ahmet Brent, Ahmet daha güzel dedim bir şeyler düşün. Ha dedim benim ismime yakıştı ama dedim senin ismine yakışacak diye bir durum yok. Yani üzerine bir şeyler koymamız lazım. Belki 20 sene ben Laleli'yi gezmedim. Dükkanın başındaydı. Tam öyle dükkanıma arabadan inerdim. O zaman tabii ki param vardı. Şoför yani arabamı otoparka götürürlerdi. Akşam getirirlerdi. Binip arabama hatta bana derler hiç mi merak etmiyorsun? Yok derim millet yanlış anlamasın. Ben milletin modelini zaten yurt dışında görüyorum. Sattıkları gidiyordum Rusya'ya, Ukrayna'ya. Ama millet rahatsız olmasın diye dönüp böyle geçip dükkanın önünden dükkanlarına bile bakmıyordum. Cidden bizim önümüze kimse geçemezdi. Personelim de iyiydi. Sonra işte ne bileyim yani bıraktım her şeyi. Uzun hikaye. Allah'a hamdolsun batmadık. Sadece zirvede bıraktım. Şimdi tekrar zirveye oynamaya hazırlanıyorum. İlk alış hikayem şöyle oldu. Kulağıma geldi. Beneste Center açılış başlamıştır. Aradım. Akşam saatlerinde yağmur yağıyordu. Ramazan günü. Bana söylediler kapatıyoruz. Tamam söyledim. Tabii ki yani yerimde duramıyorum. Gittim uyuyamadım. Ramazan günüydü. Sahurumu yaptım. Gittim Beneste'ye, Acıbadem'de. Güvenlikten başka kimse yok. Güvenlik beyefendiye söyledim. Buradan da kendisine selamlar. Dedim bak evlat. Benden önce bir Allah'ın kulu içeri girmeyecek. Arabamı park ettim. Orada nöbet tuttum. Ben Beneste Center için ilk nöbet tutan vatandaşım. İyi ki de aldım. Çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Bu dükkan benim için aslında yani çok çok şey ifade ediyor. Dükkan olarak bende çok dükkan var. Rabbim herkese versin. Benim için bir dükkandan ziyade geleceğimin, hayallerimin yeni kapısıdır. Yani sadece bir dükkan veya da bir anahtar değil. Benim hayallerimin penceresi. Geleceğimin, sanki öyle 20 yaşındaymışım gibi dükkanımı açacağım. Öyle bir heyecan var bende işte onu öyle yapacağız, böyle yapacağız falan yerimizde duramıyoruz. Ben durmuyorum, personel de duramıyor. Onu yapıyoruz, gittik yeni fabrika açtık. Ben Güngören'de kalsaydım mümkün değil açmazdım. Hayallerim var ya, hayallerim içinde çok güzel bir nokta. Yani ciddi söylüyorum. Şimdi Beneste Center herkese malum
uluslararası çok büyük bir firma. Ben de Beneste'nin şemsiyesinin altına girmeden şeref duyarım yani. Onun büyüklüğünden biz de faydalanmış oluruz. Ve çok onurlu insanlar, şerefli insanlar, mübarek insanlar. Onların bereketinden de yararlanmak isteriz tabii ki de. Şöyle söyleyeyim, siyahla beyaz. Orada park sorunumuz var, yiyecek sorunumuz var, güven sorunumuz var. Yani var. Ama burası tamamen bitmiş bir konsept. Her şeyle 5 yıldız. Hatta şimdi Dubai'de bildiğim kadarıyla 7 yıldız var. Ben de sizden rica ediyorum. Beneste'ye de 7 yıldız takmanızı. Çünkü mescit var. Yiyecek için sıkıntımız yok. Güvenlik için sıkıntımız yok. Kargo sıkıntısı yok. Herhangi bir konuda kesinlikle sıkıntı olmaz. O da bulunmaz bir nimet. Muazzam bir güzellik katacak. Çünkü yani ben bakıyorum mesela öndeki feragat ettiğiniz ön taraf meydan, ortada, arka tarafta eminim yani Zeytinburnu, Laleli'ye sığdırabilirdik. Bu kadar mangal yüreğiyle olmak, bu kadar şeylerden feragat etmek demek ki bu adam vatandaşı seviyor, düşünüyor. Bence mükemmel bir ahenk katar. Çok güzel olur. Benim mükemmel yani gelecek vaat ediyor. Yani özellikle söyleyeyim önceden Beneste Center feragat ettiği bu kadar yerlerden Allah razı olsun herkes yapamazdı. Ama siz yaptınız. Biz bunları bir festival alanına çevirmemiz lazım. Önce kendimizin sahip çıkmamız lazım. Güzelleştirmemiz lazım. Sonra bir festival alanına, bir ticari alana çevirmemiz lazım. Ki bence çok güzel olacaktır. Mükemmel olacak. Tekrar Beneste'ye teşekkür ederim. Önce susarım. Çünkü yani kelime yetmez. Neresinden başlasam, neresinde bitirsem kelime yetmez. Çünkü her yani ilk kelimeden son kelimeye kadar mükemmel derim. Beneste Center öyle bir aşamada ben Beneste Center'la tanıştım. Ticari hayatımı bitirmek üzereydim. Yani jübile yapmak üzereydim. İşim kötü gitmiyordu. Yanlış anlaşılmasın. Ama bana tekrar 20 yaş heyecanımı geri gönderdi. Şu anda tekrar 20 yaşında olmak istiyorum. Beneste ile başlamak istiyorum. Kendimi 20 yaş hissediyorum. 50 kusur yaşındayım. Ben derim gururla taşıyın, onurla taşıyın. Çünkü Beneste Center sırf bir inşaat firması değildir. Bizim için yani bir gayrimenkul inşa etmedi. Sevgi inşa etti, insanlığı inşa etti, huzuru inşa etti, güler yüzlüğü inşa etti. Ben onlara çok müteşekkirim. Yani kapıdaki görevliden en üstteki beyefendiye kadar Allah razı olsun diyorum. 1000 sefer razı olsun diyorum. Önümüzü açtınız, var olun, sağ olun. Son bir hikaye anlatayım. Şimdi ben tabii ki ticari hayatım boyunca çok ülkeye gittim. Özellikle tekstille alakalı ne bileyim Çin'inden, Brezilya'sından, São Paulo'sundan, Guangzhou'sundan falan vesaire. Abime söyleyeyim bu kadar güzel bir konsept inanın görmedim. Yani alışveriş merkez kültürü Çin'de çok var toptancılarda. Ama Beneste'nin rakibi, alternatifi yoktur. Bunu da çok düşündüm kendi kendime. Niye bu kadar güzel olmuş? Demek ki patron sevgisini katmış. Allah razı olsun çünkü çok güzel düşünülmüş yani. Çok mükemmel yapılmış yani. Gören bir daha bakmak istiyor. Emin olun bazı geceler 2'de 3'te öyle uykum gelmiyor. Eğer müsaade etseydiniz gelip içeriği gezerdim. Yani o kadar güzel huzur veren bir yerdir. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizden.